arkadaşlar, İğne ve Erişleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Sarmaşık Yapraklar isimli bu güzel çalışmayı yapacağız. Ben modeli çok sevdim. Modelimiz 15 ilmek ve artı 1 ilmekten oluşuyor. Görünüşü oldukça şık. Birçok işinize uyarlayabileceğiniz, yapabileceğiniz bir model. İlerleyen günlerde bu modelle farklı bir çalışma yapmayı da düşünüyorum. Şimdi modelin yapılışına geçelim. Modele geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu açarsanız yayınlayacağım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Şimdi modelimizin yapımına geçelim arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Evet arkadaşlar, modelimiz 15 artı 1 ilmekten oluşuyor. Şablonumuz bu şekilde. Ekran resmi almak isteyenler için yakından göstermek istedim. Zaten hemen hemen aynı sembollerle anlatıldığı için oldukça basit ve kolay, kafanızın karışacağını sanmıyorum. Şimdi hemen ben 15 ilmek ve katı olan 30 ilmek attım. 1 ilmekte iki modelin arasında oluşan şu haroşamız. 3 tane de kenar ilmeği bıraktım ben. Sizler istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Hemen 3 ilmeğimi örerek başlıyorum. 3 ilmeğimi ördüm. Şablonuma bakıyorum. Bu yuvarlak sembol dola anlamına geliyor arkadaşlar. Doladan sonra bakın 3 tane boş kutucuğumuz var. Bu 3 boş kutucuk düz ör anlamına geliyor. Tekrar dola. Burada bu bakın 3 tane altta çizgisi var. Üstteki çizgisi de sola doğru. Yani 3 ilmeği birlikte sola doğru kes demek. Tekrar dola. 1 2 çizgisi var gördüğünüz gibi. 2 ilmeği sağa doğru kes demiş. Tekrar dola. 1 2 düz ör. Sola üçlü kes. 1 2 düz ör, dola ve 1 ilmek haroşa. Sembollerimizin geneli aynı arkadaşlar. Farklı bir sembol yok. Şimdi ben 3 ilmek dediğim gibi kenarda haroşa olarak öreceğim. Bunu kendim bıraktım. Sizler yani başlayacağınız hırkadır, yelektir. Ona göre burayı pat olarak, ön pat olarak sayabilirsiniz. Daha sonra şablonuma bakıyorum. İlk ilmeğim dola. Doladım. 1 2 3 ilmek düz. Tekrar doladım. 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 3 ilmeği birlikte örerek kestim. Doladım ve 2 ilmeği bu şekilde genişlettim. Ve arkasından girerek sağa doğru bir kesme yapıyorum. Tekrar doladım. 1 2 ilmek düz örüyorum. Tekrar 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Tekrar 1 ve 2 ilmek düz doladım bakın. Daha sonra 1 ilmek haroşa. Modelimizin ilk 15 ilmeğini ördük. 3 tane ilmeğim de dediğim gibi kenar patında. Tekrar başa dönüyorum. Bu 1 ilmekten sonra. Yani siz şurayı düşünebilirsiniz. Şu 1 ilmekten sonra tekrar şu dola kısmına geçiyorsunuz. Buradaki ya da buradaki fark etmiyor. İkisi de sadece 1 ilmeği temsil ediyor. 1 ilmeğimi ördüm, doladım. 1 2 3 ilmek düz. Doladım. 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Doladım. 2 ilmeğimi bu şekilde genişletiyorum ve arkasından girerek sağa doğru bir kesme yapıyorum. Tekrar doladım. 1 2 ilmek düz örüyorum. 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Tekrar 1 2 ilmek düz doladım ve bakın kenarda yine başta yapmış olduğum gibi 3 ilmek bırakmıştım. 3 ilmeğimi de haroşa olarak ördüm. Arka yüze geçiyorum. Arka yüzde fazla bir işlemimiz yok. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 3 ilmeğimi ördüm. Buradaki 15 ilmeğim ters. 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 15 ilmeğimi ters ördüm. Bu iki modelin arasındaki bir ilmeğimiz, bu bir ilmek geçiş ilmeği dediğim gibi, bu bir ilmeği arka yüzden de düz örerek haroş olarak ilerlemesini istiyorum. Tekrar 15 ilmek ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Yine kenarda bıraktığım 3 ilmeğimi örüyorum. Birinci sıramız bu şekildeydi. Şimdi arka yüzü de ördük. Burada şablonda gördüğünüz bu bir sıra boş olan sıra arkadaşlar, örneğimizin arka yüzü demek. Biz şimdi bu ön sıramızı yaptık. Tekrar arka sıramızı da ördük. Tekrar ikinci model olan kısmı uyguluyoruz. Yine kenar ilmeklerimi örüyorum. 3 tane ilmeğim vardı. 3 ilmeğimi ördüm. Modelimizin ikinci sırasını örüyoruz. Doladım. 1, 2, 3, 4 ve 5 ilmek düz. Doladım. 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Doladım. 1, 2 ilmek düz. 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Sola doğru kesmiş oluyoruz bu şekilde üçlü ördüğümüz zaman. Tekrar 1, 2 ilmek örüyorum. Doladım ve iki modelimin arasındaki bir ilmeğimi de haroşa olarak örüyorum. Tekrar sıra başına geri dönüyorum. Bir ilmeğimden sonra doladım. 1, 2, 3, 4 ve 5 ilmek düz. Doladım. 3 ilmeği birlikte keserek örüyorum. Tekrar doladım. 1, 2 ilmek düz. Sıradaki 3 ilmeği birlikte örerek sola doğru bir kesme yapmış oluyorum. Tekrar 1, 2 ilmek düz doladım ve kenardaki 3 ilmeğimi de örüyorum. Arka yüzü göstermeyeceğim arkadaşlar. İlk sırasını gösterdim. Kenar patımızdan sonra 15 ilmek ters, ortadaki bir ilmeğimiz haroşa olarak devam edecek. Arka yüzü örüp tekrar ön yüzde birlikte devam edelim. Evet, modelimizin 3. ön yüzündeyiz arkadaşlar. Dediğim gibi bu arada boş olan kutucuklar modelimizin arka yüzünü temsil ediyor. Şimdi biz 3. ön yüzümüze geçtik. Yine kenardaki 3 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Ve doladım. 1, 2 ilmek düz. Sıradaki 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Tekrar 1, 2 ilmek düz doladım ve 2 ilmeği sola doğru birlikte örerek kesiyorum. Doladım. Bir düz. Sıradaki 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Tekrar bir düz doladım. Bir düz doladım ve aradaki haroşa olan bir ilmeğimi de örüyorum. Tekrar sıra başına döndüm. Doladım. 1, 2 ilmek düz. Sıradaki 3 ilmeği birlikte örerek sola doğru bir kesme yapmış oluyorum. Tekrar 1, 2 ilmek düz doladım. 2 ilmeği sola doğru örerek kesiyorum. Doladım. Bir ördüm. Sıradaki 3 ilmeği birlikte keserek örüyorum. Tekrar bir ilmek düz doladım. Bir ilmek düz
doladım ve kenardaki 3 ilmeğimi örüyorum. Arka yüzü örüp dönelim arkadaşlar. Evet, tekrar ön yüzdeyim ve dördüncü sıramızı yapıyoruz arkadaşlar. Doladım, 1 2 ilmek düz. Sıradaki 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Tekrar 1 2 ilmek düz doladım. 2 ilmeği birlikte sola doğru kesiyorum. Tekrar doladım. 3 ilmeği birlikte örerek sola doğru kesiyorum. Doladım ve 1 2 3 ilmek düz doladım ve aradaki bir ilmek olan haroşamı ördüm. Tekrar sıra başına geri dönüyorum. Doladım. 1 2 ilmek düz. Sıradaki 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Sola doğru bir kesme yapmış oluyorum. Tekrar 1 2 ilmek düz doladım. 2 ilmeği sola doğru birlikte örerek kesiyorum. Doladım. 3 ilmeği birlikte örerek sola doğru kesiyorum. Doladım ve 3 ilmek düz. 1 2 ve 3 ilmek düz doladım ve kenardaki 3 ilmek olan haroşamı da örüyorum. Modelimiz yavaş yavaş çıkıyor arkadaşlar. Arka yüzü örüp hemen gelelim. Evet, tekrar ön yüzdeyim. 5. ön yüzümüzdeyiz arkadaşlar. Yani şurada, şu kısımdayız biz şu an. Kenar patından sonra doladım. 1 2 ilmek düz. 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Tekrar 1 2 ilmek düz doladım. 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Doladım ve 1 2 3 4 ve 5 ilmek düz doladım ve aradaki iki modelimin arasındaki bir ilmek olan haroşamı da ördüm. Bakın, burada bir yaprağımız biterken diğer yaprağımızın da başlangıç kısmını açmış olduk. Tekrar sıra başına geri dönüyorum. Doladım. 1 2 ilmek düz, 3 ilmeği birlikte örerek sola doğru kesiyorum. Tekrar 1 2 ilmek düz doladım. 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Doladım ve 5 ilmek düz. 5 ilmeğimi ördüm, doluyorum ve 3 ilmek olan kenar patımı örüp arka yüzden ilmeklerimi örüp geleceğim. Evet, modelimizin 6. ve son sırasındayız arkadaşlar. Burada modelimiz sonlanacak. Şimdi kenardaki 3 ilmeğimi örüyorum ve doladım. Bir ördüm, doladım, bir ördüm. Sıradaki 3 ilmeği birlikte örerek sola doğru bir kesme yapıyorum. Bir ördüm, doladım ve 2 ilmeği bu şekilde genişleterek sağa doğru bir kesme yapıyorum. Doladım. 1 2 ilmek düz ve sıradaki 3 ilmeği birlikte örerek üçlü bir kesme yaptım. Tekrar 1 2 ilmek düz doladım ve iki modelimin arasındaki bir ilmek olan haroşayı ördüm. Tekrar sıra başına geri dönüyorum. Doladım, bir ördüm, doladım, bir ördüm. Sıradaki 3 ilmeği birlikte örüp kesiyorum. Bir ilmek düz doladım. 2 ilmeği genişletip sağa doğru bir ikili kesme yapıyorum. Doladım. 1 2 ilmek düz. Sıradaki 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Tekrar 1 2 ilmek düz doladım ve kenardaki 3 ilmeğimi örüyorum. Şimdi arka yüzü de örüp hemen gelelim. Evet arkadaşlar, şablonumuzu bir tur bitirmiş olduk.
Şimdi modelimiz bu şekilde. Şu büyük şişe aldım daha iyi görünmesi açısından. Şimdi arkadaşlar bu şablonu bir tur dönüp 6. sıramızı ördükten sonra tekrar ilk sıraya geri dönüyoruz. Yani buradaki ilk sıramızı tekrar yapıyoruz. Hemen yine kenardaki 3 ilmeğimi örüyorum. Ve bakın ilk sıramız olan doladım. 1 2 ve 3 ilmek örüyorum. Doladım. 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Doladım. 2 ilmeğimi bu şekilde bakın genişletiyorum, arasına girip arkasından girip sağa doğru bir kesme yapıyorum. Doladım ve 1 2 ilmek örüyorum ve sıradaki 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Tekrar 2 ilmek düz doladım ve aradaki bir ilmeğimi örüyorum. Aradaki bir ilmeğimi ördüm, tekrar doluyorum ve sıra başına geri dönüyorum. 3 ilmek düz doladım. Sıradaki 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Tekrar doladım. 2 ilmeğimi bu şekilde genişleterek arkasından girip ilmeğimi alarak sağa doğru bir kesme yapmış oldum. İkili kestim. Tekrar doladım ve 1 2 ilmek düz, sıradaki 3 ilmeği birlikte keserek örüyorum. Tekrar 2 ilmek düz doladım ve kenardaki 3 ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde. Şimdi bu modeli birkaç sıra daha devam ettireceğim arkadaşlar. Bu şablonu da bitirip geleceğim. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde. Ben 3 tur döndüm bu şablonumuzu. Hafiften bir buhar da bastım. Çok güzel, şık duran bir model arkadaşlar. Bu modeli bu şekilde anlatmak istedim sizler için. Benim çok sevdiğim bir model oldu. Ayrıca çok da basit. Arka yüzde hiçbir işlem olmadığı için yeni yapan arkadaşların da kolaylıkla yapabileceğini düşünüyorum. Bu şekilde arkadaşlar, dediğim gibi 3 tur döndüm şablonumuzu. Bir defa 6 sırayı yaptım, bitirdim. Tekrar başa döndüm ve ilk sıradan tekrar 6 sıraya devam ettim ve toplamda 3 defa döndüm. Modelimiz bu kadar, oldukça basit ve şık bir model arkadaşlar. Bütün örgülerinizde kullanabileceğiniz bir model. Etol şal yapılabilir. Yelek, hırka, yani aklınıza hayalinize ne gelirse kullanabileceğiniz çok güzel ve şık bir model. Ben çok severek çalıştım. Yapılışı da dediğim gibi oldukça basit ve güzel ilerliyor. Şablon bilmeyenler için de şablon öğrenirlerse bunu karşılarına alarak rahatlıkla sırayla yapıp tekrar edebilecekleri basit ve güzel bir model arkadaşlar. Herkesin yapabileceğini düşünüyorum. Modelimiz bu şekilde. İlerleyen günlerde bu modelle farklı bir çalışma yapacağız beraber. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hepiniz Allah'a emanet olun.